Herkes Odysseus'u genç, kaslı ve kusursuz bir kahraman sanıyor değil mi? Ama aslında o 20 yıl boyunca travmalarla boğuşmuş, orta yaş krizinin eşiğinde ve eve döndüğünde karısı tarafından bile tanınmayan tükenmiş bir gaziydi. Bugün Christopher Nolan'ın yeni başyapıtı olmasına aday olan The Odyssey filmiyle alakalı konuşmaya dikkat edeceğim. Ama bunu yaparken sadece bir sinema hayranı, geek karakterimi göz önünde bulundurarak değil, aynı zamanda beni tanıyanlar zaten biliyor. Daha önceden de konuştuğumuz içerikler olduğundan mütevellit bir tarihçi kimliğimle de esasında bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Hanidir zaten aklımdaydı bu konuyla alakalı derinlemesine konuşmak. Çünkü ilk fragman değil bu. Fragman üstüne fragman geliyor. Vizyon tarihi de dolayısıyla gittikçe yaklaşıyor. Bir şeylerin açıkçası azıcık daha oturmasını, kadronun birazcık daha netleşmesini, şekillenmesini istiyordum. Şimdi artık hem bir sinema sever hem de bir tarihçi kimliğiyle filmle alakalı fragmanların bana vermiş olduğu hissiyatı sizinle beraber masaya yatırmak isterim. Bu videoda asıl sormaya çalışacağım sorular şunlar olacak. Nolan bize aslında gerçek olan hikayeyi mi anlatmaya çalışacak? Yoksa tarihin belki de bilinen ilk en büyük propaganda şiirlerinden birisini cilalayıp tekrardan önümüze mi koyacak? Hadi bakalım, isterseniz girişi daha fazla uzatmayalım, intromuzu atlayalım ve videomuza başlayalım. Şimdi agalar, ilk sormak istediğim şey şu. Nolan deyince aklınıza ne geliyor? Valla benim aklıma ilk gelen şey zamanla oynayan adam imajı beliriyor. İlginç olan şu ki Homeros da aslında bir nevi zamanın efendisiydi. Odyssey M.Ö. 12. yüzyılda geçen bir hikayeyi 8. yüzyılın diliyle anlatır. Ama mesela belki çok hızlı giriyor olacağım ama fragmandaki bir detay gözümden kaçmadı. O Korint tipi miğferler. Şimdi canlar, o miğferler esasında Odysseus'a ait değil. Hatta daha spesifik olarak dönemini söyleyeyim. O miğferler ta Platon zamanına, yani yüzyıllar sonrasının tarihiyle ilişkilendirilebilecek miğferler. Yani aslında Odysseus yaşasaydı muhtemelen yaban domuzu dişi kaplı o meşhur Miken miğferleri takardı. Nolan burada bilinçli bir kronolojik anakronizm mi yapıyor yoksa estetik tarihten önemlidir mi diyor. Bu filmde çıktıktan sonra bence bir tık tartışılacak. Ama tabii gelin görün ki burada şuna da mercek tutmakta fayda var. Hani tarihi filmler ve hatta diziler de eğer burada genel itibariyle değerlendirilecek olursa asla ama asla, tabii ki bazı spesifik örnekleri tenzih ediyorum ama birebir aynı şekilde olayları yansıtmaz. Dolayısıyla hani işin içerisine birazcık daha böyle Hollywood sosu eklemek gerektiğinden kaynaklı ne o döneme yakışıyorsa veya ne o ambiyansa yakışıyorsa bunu bir tık daha böyle göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hani bilenler bilir, mesela eskilerden bir örnekte vermek gerekirse yine mesela Hollywood'un çok böyle cafcaflı olarak pazarlamış olduğu, izlediğinde de gayet güzel insana da geçen Braveheart filmini bilenleriniz vardır. Orada da mesela İskoç eteği dediğimiz kiltler kullanılıyordu. Fakat yine orada da bir zamansızlık durumu söz konusuydu. Yani film bize 13. yüzyıl dönemini anlatıyor olsa dahi ta 16. 17. yüzyıl, yani arada kaç yüzyıllık bir farktan bahsediyoruz. 16. 17. yüzyıl zamanının popüler kültürü haline gelmiş olan kilti kullanıyor. Neden? Çünkü İskoçya denildiğinde şu an günümüzde kilt aklımıza geliyor. Gayda aklımıza geliyor. Dolayısıyla Mel Gibson abi bu izlenir, bu daha iyi tutar deyip bunu kullanmış en nihayetinde. Yani demeye çalıştığım nokta o. Odyssey filminde de biz %100 bir tarihi film izlemeyeceğiz en nihayetinde. Şimdi asıl değinmek istediğim noktaya gelmek istiyorum. O da tabii ki cast seçimine. Çünkü bu bize zaten daha biraz önce tartışmış olduğumuz bu Hollywood süsü kısmıyla gerçeği yansıtma kısmıyla alakalı öngörümüzü birazcık daha doğrular bir zemin hazırlıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü castla alakalı tartışılması gereken meseleler var. En cafcaflı olanı videonun sonuna sakladım. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi mesela arkadaşlar, Matt Damon Odysseus için doğru tercih mi? Bunu bir konuşalım. Valla bu konuyla alakalı ben kendisini kesinlikle doğru tercih olarak görüyorum. Çünkü Odysseus'un bir böyle süper kahraman değil de bir everyman modunda olması hoşuma gidiyor. Zira onu Truvada'da öne çıkaran kasları değil, kurnaz zekasıydı diyebilirim. Damon'ın o sıradan adam aurası ve yaş almış hali, 20 yıl
yıllık savaş yorgunluğunu yansıtmak için biçilmiş kaftan olarak görüyorum. Matt Damon denilince akla da böyle ta Erray'ını kurtarmaklardan beri böyle bir yerlerden kurtulma, bir maceradan kurtulma vesaire gibi süreçler aklıma geliyor. Hani Marslı filmine kadar cart curt bu abimiz hep bu tarz sıkıntıların içindeki rolleri oynadı. Dolayısıyla bence hani böyle bir Odysseus gibi bir karakter içinde bence gayet uygun bir tercih. Peki sizce Matt Damon o kurnaz Odysseus ruhunu verebilecek mi? Yoksa siz başka birini mi hayal ederdiniz? Hemen aşağı yorumlara bekliyorum. Tarih kitaplarım mı haklı yoksa Nolan mı? Onu orada bir kapışalım isterim. Şimdi gelin isterseniz kadronun geri kalanına da bir tarihçi gözüyle mercek tutalım. Şimdi Tom Holland'un Telemachus'una bir değinmek istiyorum. Babasız büyümüş, saraydaki arsız taliplerle uğraşan o toy ama öfkeli prens için bence gayet güzel bir seçim. Böyle fiziksel olarak da bir stereotip olarak da bir Grek karakter için de bence gayet uygun. Saçı, başı, boyu, posu, kaşı, gözü bence o dönem insanını güzel yansıtabilecek bir aktöre benziyor diyebilirim. Gelelim Anne Hathaway'in Penelope karakterine. 20 yıl boyunca sadakatini koruyan, zekasıyla Odysseus'a taş çıkaran o vakur kraliçe için Hathaway'in derinliği olacak gibi hissettiriyorum. Zira yine kendisinin de fiziksel yapısı vesaire ayrıyetten yaşça olgunluğu da o da belirli bir kesim için artık olgun diyebileceğimiz statüye giren aktrislerden. Dolayısıyla Matt Damon'la beraber güzel bir aura yakalayabilirler gibi bir düşüncem var. Bence bu da doğru bir tercih. Ama şimdi Zendaya'ya gelecek olursak arkadaşlar orada bir tık tadım kaçıyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi bana birazcık işin içerisinde hazır Tom Holland varken neden Yaren'i de filme koymayalım gibi bir algıyla aynı filmde bir araya getiriliyormuş gibi hissettirdi. Oyunculuğuyla alakalı tabii ki de eleştiri yapabileceğim bir aktris değil. Onu açık açık söyleyeyim. Zira Dune serisinde bence gayet güzel iş çıkarıyor. Onun da 3. filmini heyecanla bekliyorum. Yine aynı şekilde Spider-Man serisinde de Tom Holland'la beraber gayet güzel bir kimyaları söz konusu. Ama burada bir araya getirilmelerindeki çabanın ben birazcık daha işin rating propagandasıyla alakalı. Bak işte iki yavuklu, iki birbirini seven karakter de aynı filmde bir araya gelmiş gibisine bir aura yaratılmaya çalışılıyor gibi hissettim. Çünkü Athena dediğimiz karakter arkadaşlar böyle esmer, kavruk, cartcurt bir karakter olacak da bir arkadaş değil. Hani burada bahsetmiş olduğumuz karakterin de uğruna tapınaklar yapılan bilgelik, savaş stratejileri, el sanatları ve zeka tanrıçası olduğunu da lütfen unutmayalım. Ki kendisi zaten Zeus'un en gözde kızı ve Olimpos'un 12 tanrısından ve tanrıçalarından birisi. Mesela işte yine Athena, yine Atina şehrine de isim annesi olan karakterdir. Dolayısıyla Atina şehrinin de büyük koruyucusudur. Hani bunun için ben birazcık daha böyle olgun, yaşını başını da almış, daha böyle gerçekten böyle birazcık daha Orta Avrupa kökenli bir karakterin aktrist olarak seçilmesi gerektiğini hissediyorum. Yani mesela nasıl diyeyim, örnek vermek gerekirse Gwendoline Christie gibi bir kadın mesela çok güzel oturur Zendaya yerine. Çok çok güzel bu rolünde hakkını verir diye düşünüyorum ki kendisini de daha önceden gayet güzel yapımlarda buna benzer böyle ermiş karakterler rolünde de gördük. Gelelim yine mesela Benny Safdie'nin Agamemnon karakterine can veriyor oluşu. Yani tarihteki en kibirli krallardan birisini canlandıracak kendisi. Büyük ihtimalle filmin sonunda da nefret edeceğiz kendisinden. Safdie'nin o gergin oyunculuğu Agamemnon'un trajediye davetiye çıkaran tavrını belki iyi yansıtabilir diye düşünüyorum. Ama bunu filmde görmemiz gerekiyor. Çok da bu konuda net bir fikre sahip değilim. Şu an hala da şüphelerim mevcut açıkçası. Gelelim John Bertrand'in Manelius karakterine. Bertrand'in o sert ve yaralı asker imajı karısı uğruna dünyayı ateşe veren bir kral için nokta atışı olabilir. Yani burada da ben güzel bir karakter yaratımı olacağına inanıyorum ve John abimizin de rolü gayet güzel bir şekilde kaldıracağına inanıyorum. Zira Punisher'da bence hakkını vermeye de devam ediyor. Videonun başında söylediğim gibi bir karakter değinimine daha yer vereceğim ama onu söylediğim gibi videonun sonuna saklıyorum. Ama ondan önce şöyle genel itibariyle kadro
kadroyla alakalı konuşacak olursam ben burada gerçekten bir kas seçimi kısmıyla alakalı farklı bir düşüncenin de var olduğuna inanıyorum. Neden bahsediyorum diyeceksiniz. Şu an bu kadroda şimdiye kadar seçilmiş olan karakterlerin birçoğunun süper kahraman veya fantastik evrenlerle alakalı oyunculuk geçmişi olan karakterler olması dikkat çekici bir faktör. Çünkü yine bu filmle alakalı, çekim kadrosuyla alakalı yapılan röportajlarda şuna özellikle değiniliyor. Homeros'un bu yazmış olduğu destan, eser diyeyim, aslında zamanın belki de ilk çizgi roman ya da fantastik hikayesiydi diyebiliriz. Yani gerçeklikle fantaziyi, hayal gücünü ve destanı birleştiren çok önemli bir eserden burada bahsediyoruz. Gerçekten kendini içine çeken bir eserden bahsediyoruz. Üstüne 100 yıllar, 1000 yıllar geçmesine rağmen hala da adından söz ettirebilen ve hala da sinemaya uyarlanmak için can atılan bir eserden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an günümüzde var olan Marvel'ı da DC'yi de belki yine sadece karakter noktasında değil, hayal gücü noktasında da esasında etkilemiş tarihi yapıtlardan bir tanesi. Keza yine Marvel'a da DC'ye de çok dikkatli bakacak olursanız, karakterleri inceleyecek olursanız sadece mitolojik karakterlerin direkt var olmasından da ziyade kişisel özellik ya da bunun haricinde karakterlerin o Gods Among Us modunda oluşları da bu dönemlerdeki yaratılmış, yani Homeros zamanından yaratılmış destanlardaki tanrılara, tanrıçalara oldukça fazlasıyla benziyorlar. Hani Thor'dan, Loki'den veya Wonder Woman'dan hiç ekstradan bahsetmiyorum. Onlar direkt bildiğiniz tarihten kopyala yapıştır karakterler. Şimdi gelelim asıl Nolan'la alakalı yapmak istediğim kritik kısmına. Çünkü filmin Nolan'ın çekiyor olması bence normal bir tarihi filmden ziyade işin içerisinde farklı şeyler düşünmemize de vesile oluyor. Neden bahsetmeye çalışıyorum? Nolan'ın filmi karanlık bir tona sahip olacak izlenimine sahibim. Bu bence çok isabetli. Çünkü Odyssey aslında bir zafer hikayesi değil. Bir eve dönüş ve travma sonrası stres bozukluğu, yani PTSD anlatısı. Bir askerin 20 yıl sonra barışçıl bir topluma nasıl entegre olamayışının hikayesi. Odysseus yolda karşılaştığı canavarlarla aslında kendi içindeki karanlıkla savaşıyor. Sirenlerin sesindeki o çekicilik ya da canavarların vahşeti. Filmdeki o küçük taşlarla örülmüş ortaçağ şatoları her ne kadar arkeolojik olarak yanlış olsa da, çünkü biz o dönemde devasa kilopik taşlar beklerken farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Nolan'ın yaratmak istediği o klostrofobik atmosferi destekliyor olabilir. Ya aslında burada sabahtan akşama kadar Nolan'ın yaratmaya çalıştığı bu Odyssey evreninin tarihle ne kadar uyuşmadığıyla alakalı konuşabiliriz. Bu tarz bir video isterseniz lütfen onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha detaylı bir kritik yapmaya çalışırım sizin için. Ama toparlayacak olursak şunu söylemeyi çok isterim. Film çıktıktan sonra zaten gene detaylı konuşacağız. Orada belki yine bu tarihle uyuşma ve uyuşmama kısmına bir mercek tutabiliriz. Durumlara göre bakarız açıkçası. Ama sonuç olarak karşımızda bir tarih dersi olmayacak. Burada bir insanlık dramı anlatılmaya çalışılacak. Odysseus'un karısına olan sadakati ya da antik Yunan ahlakıyla pek de sadık olmayan maceraları modern sinemada nasıl işlenecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Valla ben bir tarihçi olarak küçük hatalara takılsam da Homeros'un bu zamansız hikayesinin Nolan gibi bir deha tarafından beyaz perdeye taşınmasına bir tık daha fazla heyecanlıyım. Tabii videonun başından beri vaat ettiğim asıl bombayı da unutmadım. Onunla videoyu kapatalım. Şimdi Lupita Nyong'u henüz netleşmeyen bir Helen rolü iddiaları durumu söz konusu. Burada gerçekten hani Zendaya ile alakalı race swapping'den bahsediyoruz ya, hani işte Athena için şöyleydi böyleydi, ama eğer Lupita ablamız gerçekten Helen karakterine can verirse çarşı çok sağlam karışır. Ya bunu sadece ben yine dediğim gibi bir tarihçi olarak değil, yine bir sinema sever olarak da değil, ama genel izleyici kitlesi noktasında özellikle, bakın altını çizerek söylüyorum, Avrupa izleyicisi tarafından büyük anlamda yerden yere vurulur bu film demedi demeyin. Ama yine bir tarihçi olarak şunu söylemekten de geri kalmak istemiyorum. Tarihsel Helen bir Sparta kraliçesiydi ve antik
antik metinlerde beyaz kollu, altın saçlı olarak tasvir edilir. Hani literally bak bu şekilde kaleme alınılan bir karakterin Lupita tarafından canlandırılmasından bahsediyoruz burada. Dolayısıyla Lupita tercihi tarihsel sadakat açısından bakıldığında bir anakronizm veya sapma olarak net bir şekilde görülür. Ancak yine bir sinefil ve Nolan hayranı olarak madalyonun diğer yüzüne de bakmadan geçmek istemiyorum. Nolan hikayelerini genellikle gerçeklik üzerine değil kavramlar üzerine kurmaya özen gösteriyor. Eğer Nolan Helen'i sadece bir kadın olarak değil böyle uğruna dünyaların yıkıldığı erişilemez ve tanrısal bir güzellik idealinin sembolü olarak konumlandırıyorsa Lupita Nyong'un o asil ve büyüleyici aurası bu sembolizmi tarihten bir tık daha farklı bir şekilde de olsa iyi taşıyarak yansıtabilir. Ama bu demek değil ki biz bu Lupita ablamızı direktman Helen olarak gördüğümüzde garipsemez miyiz? Dibine kadar garipseriz. Yani race swapping olmasın demiyorum arkadaşlar. Ama özellikle Nolan'a ben şunu hatırlatmak istiyorum. If you watch me Nolan falan diye böyle başlamayacağım. Merak etmeyin. Ama şunu gerçekten söylemek istiyorum. Race swapping kısmını bakın Disney'in nasıl bocaladığı, nasıl batırdığı, neleri katletti. Lütfen Nolan sen de bu hataya düşme. Ya da Hollywood'daki diğer abilerim, ablalarım bir tane daha fazla Oscar almak için ya da Oscar komitesinin mabatlarını yalamak için lütfen bu race swapping olayını abartmayın diyorum. Tabii ki Lupita ablamız böyle çirkin falan bir abla değil. Hani haşa bir şey dersek ırkçı falan bile algılanırız ama işte bu tarz durumlar maalesef bizi ırkçıymışız gibi hissettiriyor. Ama şimdi oynayabilecek karakter var, oynayamayacak karakter var. Yani bu karakterin direkt kaşı, gözü, eli, yüzü tasvir ediliyor. Yine bu çizgi roman kaynaklarıyla alakalı yapılan filmlerde de benzeri hatalara düşülüyor maalesef. Hani bildiğimiz karakterler, çizimlerini senelerce gördüğümüz, suratlarına aşina olduğumuz karakterler bir bakıyoruz tip olarak o kadar alakasız kişiler tarafından canlandırılıyor ki bir türlü tam anlamıyla içimize geçmiyor. Ben dolayısıyla Lupita karakterinin de hani mesela güncelden yine bir örnek vermek gerekirse onu daha önceki videoda konuştuk. Mesela Harry Potter filminde Snape karakterini oynayacak abimizin yaşayacağı problemle ortak problem olarak görüyorum. O yüzden lütfen bir şeyleri birilerine ponçik göstereceğim diye ya da kendimizi bak ben ne güzel race swapping yapıyorum hissettireceğiz diye güzelim karakterleri lütfen mundar etmeyin. Ama yine bak şu soruyu sormak da istiyorum. Sinema tarihi bir fotoğraf albümü gibi mi kopyalamalı yoksa tarihin ruhunu modern bir vizyonla yeniden mi yorumlamalı? Ya bu kısasta da değerlendirdiğimizde işte o zaman oyuncuya gerçekten çok ciddi iş düşüyor. Hani normal bir karakteri oynamaktaki harcamış olduğu eforun 10 katına belki 100 katına çıkması icap ediyor. Efendim peki sizce Helen'in sarışın bir Sparta kraliçesi olması hikayenin özü için şart mı? Yoksa Lupita gibi dev bir oyuncunun performansı bu tarihsel detayı unutturmaya yeter mi? Irk değişimi konusu sizi filmden koparır mı? Yoksa Nolan'a benim gibi güvenmek istiyor musunuz? Lütfen yorumlarda bu konuyu da medenice tartışalım. Safımızı seçelim. Bak mesela ne güzel Michael Jackson filminde biraz clickbait yaptık. Fazlasıyla eleştiriler geldi. Ama 10K'dan fazla izlenme aldı. Şimdi orada da lütfen bana kızmayın. Clickbait yapınca izliyorsunuz işte. Kardeşim biz de kendi çapında 2000 aboneye az kalmış bir kanalız. Ara ara sansasyon yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu demek değil ki popüler kültür efsanelerine düşmanız. Bunlara kapalıyız. Lütfen bu şekilde algılanmasın. Ama o videoyu güzel bir şekilde, medeni bir şekilde yorum yapan herkese de gerçekten tekrar teşekkürü bir borç bilirim. Yine bu videonun altında da siz değerli takipçileri beklerim ki gelin böyle güzel bir şekilde derdimizi paylaşalım birbirimizle. Elimizden geldiğince fikir alışverişini yapalım diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Efendim siz dediğim gibi neler düşünüyorsunuz filmle alakalı? Hepinize mümkün mertebe elimden geldiğince boş vakit yarattıkça kendime cevap vermeye de özen gösteriyorum. Sizlerle yazışmak gerçekten beni keyiflendiriyor. Buraya kadar geldiniz. Videoyu bir de buraya kadar da izlediyseniz lütfen şuradan kanala abone olmayı da unutmayın. Bana gerçekten yeni videolar çekme anlamında gaz vermiş oluyorsunuz. Ben gazla çalışan bir adamım. Abone oldukça siz video izledikçe anında bu kameranın karşısına oturmak benim için çok daha kolay hale geliyor. Efendim bir sonraki videoda görüşene kadar da kendinize çok ama çok iyi bakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.